Bugün size tarihin akışını değiştiren, yüzyıllar boyunca 3 kıtada hüküm süren ve sonunda küllerinden yeni bir ulusun doğmasına zemin hazırlayan bir imparatorluğun hikayesini anlatacağım. Hayal ile başlayan, sonra kılıçla büyüyen ve nihayetinde kaderiyle yüzleşen bu hikaye, Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesidir. Tam 623 yıl boyunca varlığını sürdüren bu imparatorluk, Batı Roma'dan daha uzun yaşamış, Bizans'tan yalnızca birkaç yüzyıl daha az hüküm sürmüştür. Öyle bir büyüklüğe ulaşmıştır ki, bir dönem 5.200.000 kilometrekareyi aşan topraklara sahip olarak, tarihteki en geniş imparatorluklar arasında 23. sırada yer almıştır. Peki, nasıl oldu da bu devasa güç yalnızca bir hayalle başladı? Bu kadar uzun süre boyunca çağları ve coğrafyaları nasıl etkileyebildi? Hikaye, 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun batısında yer alan Bitinya bölgesinde başlar. O dönemde Bizans İmparatorluğu Anadolu'daki hakimiyetini yitirmiş, bölge çok sayıda beylik arasında paylaşılmıştı. Bu beyliklerden birinin başında ise adı sonradan tarihe altın harflerle yazılacak bir lider vardı. Osman Gazi. Henüz küçük bir beyliğin başındayken, onun bir imparatorluğun kurucusu olacağını kimse öngöremezdi. Fakat anlatılanlara göre bir gece gördüğü bir rüya her şeyi değiştirdi. Bu rüyada Osman Gazi'nin göğsünden bir ağaç yükseliyor, bu ağacın dalları Kafkasları, Toros dağlarını, Atlas dağlarını ve Balkanları gölgeliyordu. Ağacın kökleri ise Dicle ve Fırat nehirlerinden Nil'e, oradan Tuna'ya kadar uzanıyordu. Bu rüya kısa sürede kişisel bir hayal olmaktan çıkmış, kurucu bir mit haline gelmişti. Rüyanın verdiği ilhamla Osman Gazi harekete geçti. Önce çevresindeki toprakları birleştirdi, ardından Anadolu'da fetihlere başladı. Osmanlı Devleti henüz adı tam olarak konmadan büyümeye başlamıştı bile. Osman Gazi, milattan sonra 1323 yılında hayatını kaybettiğinde, geride yalnızca bir beylik değil, kökleri derinlere inmiş bir devlet bırakmıştı. Bu devlet, zamanla imparatorluğa dönüşecek ve dünya tarihine yön verecekti. Osman Gazi'nin ardından tahta geçen oğlu Orhan Gazi, imparatorluğun yönünü ve kaderini belirleyen ilk büyük adımı attı. Milattan sonra 1326 yılında Bursa'yı fethetti ve burayı yeni başkent ilan etti. Bu sadece sembolik bir zafer değildi. Bu adım Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki son güçlü dayanaklarından birini koparıp almıştı. Artık Osmanlılar yalnızca bir uç beyliği olmaktan çıkıyor, merkezi bir güç haline geliyordu. Fakat asıl kırılma noktası Osmanlıların Avrupa kıtasına ilk kez ayak bastığı milattan sonra 1352 yılıydı. Bu geçiş yalnızca bir sınır aşımı değil, bir çağ değişimiydi. Sadece 10 yıl içinde Trakya'nın büyük bölümü Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece Bizans, başkenti Konstantinopolis ile Balkanların iç bölgeleri arasında bağlantısını yitirdi. Avrupa'nın Osmanlı ilerleyişine ilk büyük tepkisi, milattan sonra 1396 yılında geldi. Nibolu Muharebesi'nde birleşen Haçlı orduları Osmanlılara karşı savaşa girdi. Ancak Osmanlılar, bu ittifakı bozguna uğratarak Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi. Artık yollar açılmıştı. Fakat bu yükselişin hemen ardından, tarih bir kez daha yön değiştirdi. Osmanlı'nın gözünü diktiği büyük hedef, Konstantinopolis'ti. Ancak bu hedefe ulaşmak kolay olmayacaktı. Milattan sonra 1402 yılında doğudan gelen büyük bir tehdit, Timur Fırtınası, Osmanlı'yı altüst etti. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid esir düştü. Devlet başsız kaldı. 10 yıldan uzun süren bir iç savaş dönemi başladı. Tarihe Fetret Devri olarak geçen bu süreçte Osmanlı'nın geleceği belirsizdi. Fakat bu kaosun içinden yeniden doğmayı başardılar. Milattan sonra 1444 yılında Varna'da bir kez daha Avrupa ordularıyla karşı karşıya geldiler. Savaş Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, genç bir padişahın II. Mehmet'in önünü açtı. Onun gözünde yalnızca bir şehir değil, bir medeniyetin kalbi vardı. Konstantinopolis. Ve tarih milattan sonra 1453 yılının 29 Mayıs gününü gösterdiğinde dünya değişti.
yüzyıllar boyunca aşılamaz denilen surlar yıkıldı, Konstantinopolis düştü. Doğu Roma'nın mirası sona erdi. Pek çok tarihçiye göre bu, Avrupa'da Orta Çağ'ın kapanışını simgeliyordu. Artık Osmanlılar sadece bir bölgesel güç değil, küresel bir aktör haline gelmişti. Fatih Sultan Mehmet, bu büyük fetih sonrası şehri başkent ilan etti. Kendisini Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru olarak tanımladı. Bu unvan, onun yalnızca Bizans'ın değil, Roma'nın da mirasını üstlendiğini ilan ediyordu. Gerçekten de gözünü Roma'ya dikmişti. İtalya'ya asker gönderdi, Yarımada'ya ayak bastı. Ancak milattan sonra 1481'de vefat etmesi bu yürüyüşü yarım bıraktı. Osmanlı artık bir imparatorluktu. Doğu ile Batı'nın, eski ile yeni dünyanın tam ortasında kaderi kendi elinde tutan bir güç haline gelmişti. 15. ve 16. yüzyıllar, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihteki en güçlü ve en görkemli dönemleri. Bu çağda imparatorluk hem Avrupa'ya hem Kuzey Afrika'ya doğru durmaksızın büyüyordu. Sınırlar genişliyor, coğrafyalar değişiyor, Osmanlı sancağı yeni ufuklara dikiliyordu. Bu yükselişin mimarlarından biri hiç şüphesiz Yavuz Sultan Selim oldu. Tahta geçtikten kısa süre sonra yüzünü doğuya ve güneye döndü. Safevilerle giriştiği mücadeleyle doğudaki Şii tehdidini bastırdı, ardından gözünü Memlük topraklarına dikti. Milattan sonra 1517'de Mercidabık, ardından 1518'de Ridaniye savaşlarıyla Suriye, Filistin ve Mısır'ı Osmanlı topraklarına kattı. Artık Osmanlı hilafeti eline almıştı. Hicaz yolları onun korumasındaydı, İslam dünyasının liderliğini üstlenmişti. Ancak bu dönemin en uzun ve en etkili hükümdarlığını Yavuz'un oğlu Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştirdi. Milattan sonra 1520'de tahta çıkan Kanuni, 46 yıl boyunca sadece bir padişah değil, bir imparatorluk mimarı oldu. Onun döneminde fetihler doğuda Bağdat'a, güneyde Basra Körfezi'ne, batıda Orta Avrupa'nın içlerine kadar uzandı. Mezopotamya'nın denetimi sağlandı, Osmanlı donanması Hint Okyanusu'na ulaştı. Kanuni'nin ordusu 2 kez Viyana kapılarına dayandı. Milattan sonra 1529 ve 1532 yıllarında yapılan bu kuşatmalarda Osmanlı kuvvetleri şehre 100 kilometreden daha az mesafeye kadar sokuldu. Avrupa'nın kalbinde duyulan bu Osmanlı ayak sesleri Batı dünyasında derin bir korkuya neden oldu. Düşünün ki Kanuni'nin neredeyse yarım yüzyıllık saltanatı boyunca yalnızca 2 büyük askeri başarısızlık yaşanmıştı. Viyana kuşatması ve milattan sonra 1565'teki Malta Seferi. Bu durum, onun yönetimindeki imparatorluğun ne denli güçlü ve istikrarlı olduğunu gözler önüne serer. Denizlerde ise başka bir efsane yazılıyordu. Barbaros Hayreddin Paşa, Akdeniz'i adeta Osmanlı Gölü'ne çevirdi. Donanma Cezayir'den Adriyatik kıyılarına kadar etkinliğini artırdı. Ancak her parlak dönem gibi bu da bir sarsıntıyla karşılaştı. Milattan sonra 1571 yılında İnebahtı açıklarında Osmanlı donanması Haçlı filosu tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu, Osmanlı'nın yenilmezlik algısına ciddi bir darbe indirdi. Fakat asıl şaşırtıcı olan bu büyük kaybın ardından gösterilen tepkiydi. 1 yıl bile geçmeden Osmanlı tersanelerinde tam 250 savaş gemisinden oluşan yeni bir filo inşa edildi. Bu, imparatorluğun sadece askeri değil, lojistik ve ekonomik açıdan da ne kadar güçlü olduğunu gösteren çarpıcı bir örnekti. Sarayın iç yüzünde ise farklı bir dönem yaşanıyordu. Milattan sonra 1533 ile 1656 yılları arasında geçen sürece tarihçiler Kadınlar Saltanatı adını verir. Hürrem Sultan ile başlayan Kösem Sultan ve Turhan Hatice Sultan gibi güçlü figürlerle devam eden bu dönem, hanedan kadınlarının devlet yönetiminde önemli roller üstlendiği bir süreci temsil eder. Ardından sahneye Köprülüler çıktı. Köprülü Mehmet Paşa ve oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa gibi sadrazamlar, imparatorluğa yeni bir disiplin kazandırdı. Transilvanya yeniden Osmanlı hakimiyetine girdi, uzun süren Girit kuşatması başarıyla tamamlandı, Lehistan Ukraynası'na kadar ilerleyen seferlerle imparatorluk yeniden genişleme sinyalleri verdi. Ancak bu toparlanma da kalıcı olamadı.
Milattan sonra 1683'te gerçekleştirilen 2. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sadece bir askeri yenilgi değil, Osmanlı'nın 100 yıllardır süren genişleme politikasının sona erdiğini ilan eden bir dönüm noktasıydı. Artık fetheden değil, savunan bir Osmanlı vardı. Bu kuşatmayı izleyen yıllarda imparatorluk ilk kez Avrupa'dan toprak kaybetmeye başladı. Bunların arasında Osmanlı Macaristan'ı da bulunuyordu. 18. yüzyıla girildiğinde yeni bir tehdit yükseliyordu. Rusya, Çarlık, Karadeniz'in kuzeyinden güneye doğru inmeye başlamıştı. Milattan sonra 1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması bir barış dönemi başlatmış gibi görünse de artık dengelerin değiştiği açıkça ortadaydı. Osmanlı, Avrupa için bir tehdit değil, sınırlı gücünü korumaya çalışan bir güç haline gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu askeri olarak gerilemeye başlamışken başka bir alanda bambaşka bir yükseliş yaşanıyordu. Milattan sonra 1718 ile 1730 yılları arasında geçen bu dönem tarihe Lale Devri olarak geçti. Savaşlar durmuş, top sesleri yerini neynamelerine bırakmıştı. Saray, bahçelerle süslenmiş, şiir, minyatür, musiki ve mimari hayatın merkezine yerleşmişti. İstanbul, sadece imparatorluğun değil, kültür ve zarafetin de kalbi olmuştu. Mimari, Avrupa'dan gelen barok ve rokoko etkileriyle yeniden şekillenmiş, resim sanatı saray çevresinde gelişme göstermeye başlamıştı. Bu dönemde ilk matbaa kuruldu, çiçek merakı adeta bir tutkuya dönüştü, elçiler Avrupa saraylarına gönderildi. Osmanlı, uzun süredir ilk kez içine değil dışına bakmaya başlamıştı. Avrupa henüz kendi iç karanlığıyla boğuşurken, Osmanlı'nın bilim ve teknik alanındaki birikiminin derinliğiydi. Bu birikim yalnızca İslam dünyasının matematik ve astronomi mirasıyla sınırlı değildi. Yunan felsefesinden Roma hukukuna, Çin'den gelen pusula ve baruta kadar çok geniş bir coğrafyanın bilgeliği bu topraklarda harmanlanıyordu. İşte bu entelektüel zemin, milattan sonra 1773 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına zemin hazırladı. Bu kurum, bugün bile dünyanın en eski teknik yükseköğrenim yapılarından biri olarak kabul edilir. Ne var ki bu kültürel canlanma imparatorluğu çöküşten kurtaramadı. 18. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Rusya karşısında alınan peş peşe yenilgiler Osmanlı yöneticilerini acı bir gerçekle yüzleşmeye zorladı. Ordu artık çağın gereklerine cevap veremiyordu. Modern Avrupa ordularıyla boy ölçüşebilmek için köklü bir askeri reform şarttı. Ancak bu reformun önünde güçlü bir engel vardı. Yeniçeriler. Kuruluşu milattan sonra 1326'ya kadar uzanan bu askeri sınıf, bir zamanlar imparatorluğun en seçkin birlikleriydi. Sadrazamları korur, saray düzenini sağlar, seferlerde ön saflarda yer alırlardı. Ancak zamanla bu güç yozlaştı. Yeniçeriler artık savaşmak istemiyor, ayrıcalıklarını korumak için isyan ediyorlardı. Öyle ki Batı tarzı modernleşme girişimlerinin öncüsü olan 3. Selim'i tahttan indirip öldürecek kadar ileri gittiler. İmparatorluk bir yol ayrımındaydı. Ya değişecek ya çökecekti. Ve o değişimi başlatan isim 2. Mahmud oldu. Milattan sonra 1826 yılında büyük bir kararlılıkla Yeniçeri Ocağı'nı tamamen ortadan kaldırdı. Bu adım sadece bir askeri reform değil, yüzyıllardır süregelen bir düzenin sona erişiydi. Artık Osmanlı sancılı ama geri dönüşü olmayan bir dönüşüm sürecine girmişti. Toplumsal yapılar, kurumlar, hatta zihniyetler değişecekti. Ama bu değişimin önünde hala büyük sınavlar vardı. 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu artık farklı bir çağla karşı karşıyaydı. Bu çağ milliyetçilik çağıydı. Avrupa'nın kalbinden yükselen ulusçuluk düşüncesi, imparatorluğun çok uluslu yapısını içten içe kemirmeye başlamıştı. Balkanlar kaynıyordu. İlk kıvılcım Yunan isyanıyla birlikte çakıldı. Mora ve Korint körfezinin kuzeyi Osmanlı'dan ayrılan ilk topraklar oldu. Yunanlar bağımsızlıklarını ilan etti. Ardından Moldavya'da devrim patladı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Sırbistan, Eflak, Boğdan ve Karadağ, milattan sonra 1860'lı
ve 70'li yıllarda birer birer bağımsızlıklarını kazandı. Osmanlı için artık yeni bir sıfat kullanılıyordu. Avrupa'nın hasta adamı. Bu tanım sadece bir teşhis değil, bir uyarıydı. Çünkü Osmanlı, büyük güçlerin satranç tahtasında savunmasız bir taş haline gelmişti. Ama bu da her şeyin sonu değildi. İmparatorluk bu çöküşün karşısında ellerini bağlamadı. Milattan sonra 1836'dan 76'ya kadar sürecek olan Tanzimat dönemi başladı. Bu, yüzünü batıya çeviren büyük bir reform süreciydi. Ordunun yapısı değiştirildi. Bankacılık sistemi modernleştirildi. Yüzyıllardır yürürlükte olan dini hukuk yerine laik yasalar uygulanmaya başlandı. Ve dikkat çekici bir detay, milattan sonra 1856 yılında eşcinsellik Osmanlı ceza hukukundan çıkarıldı. Aynı yıl yayımlanan İslahat Fermanı ile Osmanlı tebaası etnik kökeni ya da dini ne olursa olsun yasal olarak eşit kabul edildi. Artık gayrimüslimler de askerlik yapabilecek, devlet görevine atanabilecek, eğitim ve mülkiyet haklarından eşit şekilde yararlanabilecekti. Aynı yıl Müslüman olmayanlardan alınan cizye vergisi de kaldırıldı. Bu reformlar sadece dönemin krizlerine tepki olarak değil, aynı zamanda geleceğin zeminini oluşturma amacıyla yapılıyordu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan pek çok kurumun temelleri işte bu dönemde atıldı. Modern belediyecilik yapısı kuruldu, eğitim ve sağlık bakanlıkları oluşturuldu. Telgraf ağı döşendi, kağıt para basıldı, posta sistemi düzenlendi. Devlet, çağa ayak uydurmak için kendi yapısını adeta yeniden inşa etti. Peki, bu kadar reform varken imparatorluk neden ayakta kalamadı? Çünkü reformlar vardı ama zaman yoktu. Her yeni düzenleme bir başka krizin gölgesinde yapılmak zorundaydı. Devletin karşısında yalnızca iç isyanlar ve milliyetçi hareketler değil, aynı zamanda dış müdahaleler ve büyük güçlerin müdahaleci politikaları vardı. Osmanlı artık yalnızca kendi iç yapısıyla değil, Avrupa'nın politik oyunlarıyla da baş etmek zorundaydı. Belki de sorunun asıl kaynağı cephede değil, toplumun iç yapısında saklıydı. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal dengeleri derinden değişmeye başlamıştı. Hristiyan nüfus, eğitim ve ekonomi alanlarında Müslüman çoğunluğun önüne geçmeye başladı. Devletin kendi tebaası arasındaki eşitsizlikler yıllar içinde derin bir uçuruma dönüştü. Bir örnek, milattan sonra 1861 yılında Osmanlı topraklarında Hristiyanlara ait 571 ilkokul ve 94 ortaokul faaliyet gösteriyordu. Bu okullar toplamda 140 bin öğrenciye eğitim veriyordu. Aynı dönemde Müslüman çocukların sayısı oldukça düşüktü. Üstelik onlar Arapça ve İslami ilimlerle yoğun şekilde meşguldü. Bu eğitim farkı zamanla ekonomik hayata da yansıdı. Hristiyan tebaanın ticarette, bankacılıkta ve sanayide daha etkili konumlara gelmesinin önünü açtı. Bakın, milattan sonra 1911 yılında İstanbul'daki 654 toptancı şirketin %81'inin etnik Rum Hristiyanlara ait olması, bu değişimin ne kadar derin olduğunu açıkça gösterir. Ekonominin kalbi eller değiştirmişti. İmparatorluk, kendi içindeki güç dağılımını artık kontrol edemez hale gelmişti. Bu iç baskılar karşısında reformcular yeniden sahneye çıktı. Milattan sonra 1876'da ilan edilen anayasa, Osmanlı reformculuğunun zirvesiydi. Bu anayasa, tüm vatandaşların kanun önünde eşit olduğunu kabul ediyor, ibadet özgürlüğünü güvence altına alıyordu. Genç Osmanlılar olarak bilinen aydınlar, Batı'da eğitim almış, Avrupa'nın anayasal monarşi modelini Osmanlı'ya taşımanın imparatorluğu kurtaracağına inanmışlardı. Ancak bu inanç uzun ömürlü olmadı. Anayasa yürürlüğe girdi, meclis toplandı ama sadece 2 yıl dayanabildi. Sultan II. Abdülhamit, artan baskılar ve savaş tehditleri karşısında meclisi feshetti. İmparatorluk yeniden mutlak monarşiye döndü. Ama bu sessizlik uzun sürmedi. Milattan sonra 1908 yılının 3. Temmuz günü tarih yeniden hızlandı. Genç Türk ihtilali patlak verdi. 30 yıl önce kapatılan meclis yeniden açıldı, anayasal düzen geri getirildi. Ordu, bürokrasi ve aydınlar
sultanı yeniden hukukun sınırları içine çekmek için harekete geçti. Bu büyük değişim bir bakıma imparatorluğun son perdesini de aralıyordu. Çünkü artık sadece iç reformlar değil, dış parçalanmalar da hız kazanmıştı. İmparatorluğun çevresindeki bölgeler, imparatorluktan kopmak isteyen milliyetçi ayaklanmalarla sarsılıyordu. Her yeni reform bir başka kopuşa yetişemiyordu. Anayasal düzeni kurmak, devleti modernleştirmek, imparatorluğu bir arada tutmak için yetmiyordu. Osmanlı, merkezde hukuk kurmaya çalışırken, çevrede toprak kaybediyordu. Artık Osmanlı için zaman daralıyordu ve büyük fırtına yaklaşıyordu. Milattan sonra 1913. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde artık yeni bir güç vardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Askeri bir darbeyle iktidarı tamamen ele geçirdiler. Yönetim 3 isimde toplandı. Mehmet Talat Paşa, İsmail Enver Paşa ve Cemal Paşa. Bu üçlüye halk arasında 3 paşalar denildi. Devletin kaderi artık onların elindeydi. Ama aynı dönemde imparatorluk topraklarının neredeyse tamamını kaybetti. İlk kırılma milattan sonra 1911'de yaşandı. İtalya Osmanlı'ya savaş açtı. Trablusgarp ve Bingazi direnişine rağmen Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprakları kaybedildi. Ardından Balkanlar alev aldı. Milattan sonra 1912 yılında Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ ortak bir cephe oluşturup Osmanlı'ya savaş açtı. Bu savaş 1 yıl sürdü. Sonunda Osmanlı, Balkanlardaki tüm topraklarını yalnızca Doğu Trakya hariç yitirdi. Bu sadece toprak kaybı değildi. Aynı zamanda büyük bir insanlık dramıydı. Yaklaşık 400 bin Müslüman, galip gelen orduların misilleme korkusuyla Türk ordusunun ardından göç etti. Göç yolları açlıkla, hastalıkla ve yıkımla doluydu. Osmanlı'nın çok kültürlü yapısı bu savaşla birlikte geri dönülmez şekilde parçalanmaya başlamıştı. 1914'e gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu artık yalnızca Asya topraklarına sıkışmış durumdaydı. Avrupa kıtasından büyük ölçüde silinmiş, Kuzey Afrika'dan tamamen çekilmişti. 28 milyonluk nüfusun yaklaşık %61'i Türktü. Fakat milliyetçilik yükseliyor, çok uluslu yapının bağları her geçen gün biraz daha zayıflıyordu. Ve aynı yıl tarihin en büyük fırtınalarından biri patladı. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı tarafsız kalmaya çalıştı ama uzun sürmedi. Genç Türkler Ağustos ayında Almanya ile gizli bir anlaşma yaptı. Böylece imparatorluk Çarlık Rusyası'na karşı Almanya ile aynı safta yer aldı. Bu büyük savaşta Osmanlı cephelerde çok ağır kayıplar verdi. Fakat bazı cepheler tarih yazdı. Çanakkale'de İngiliz ve Fransız donanmaları Boğaz'ı geçemedi. Türk savunması tarihin akışını değiştirdi. Winston Churchill. Bu başarısızlık yüzünden görevinden oldu. Bu zafer yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin yeniden doğuşanıydı. Fakat her cephe Çanakkale gibi olmadı. Kafkasya cephesinde Enver Paşa'nın komutasında yürütülen harekat felakete dönüştü. Soğuk, açlık ve kötü sevk idaresi 10 binlerce askerin hayatına mal oldu. Bu ağır koşullarda hükümet iç tehdit olarak gördüğü gruplara yöneldi. Milattan sonra 1915 yılında Osmanlı hükümeti Tehcir Kanunu'nu çıkardı. Bu kanun Anadolu'daki Ermeni nüfusun zorla göç ettirilmesini öngörüyordu. Resmi gerekçe cephe gerisindeki güvenlikti. Ancak bu zorunlu sürgün kitlesel bir ölüme dönüştü. Yetersiz lojistik, kıtlık, hastalık ve organize şiddet sonucunda 1,5 milyona kadar Ermeni hayatını kaybetti. Aynı dönemde Asuri ve Pontus Rumları da hedef alındı. Bu süreç birçok tarihçi tarafından imparatorluğun son döneminde yürütülen sistematik bir yok etme politikası olarak değerlendirilir. Etnik temizlik, sürgün, toplu infazlar, Osmanlı sadece toprak değil, ahlaki zeminde kaybediyordu. İmparatorluk artık çöküyordu. Toplum parçalanmış, ekonomi dağılmış, siyaset otoriterleşmişti. Ve tarih
büyük bir kapanışa doğru ilerliyordu. Milattan sonra 1916, Osmanlı'nın yüzyıllardır hakim olduğu Arap topraklarında isyan ateşi yandı. Arap Yarımadası'nda başlayan bu başkaldırı İngiliz desteğiyle hızla yayıldı. Osmanlı ordusu Sina'dan Hicaz'a kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Artık çözülme durdurulamıyordu. Ve tarih milattan sonra 1918 yılının 30 Ekim gününe geldi. Mondros Mütarekesi imzalandı. Bu antlaşmayla Osmanlı fiilen teslim olmuştu. İmparatorluğun Orta Doğu'daki hakimiyeti sona erdi. Yemen, Asir ve Medine dışındaki tüm topraklar kaybedildi. Kalan bu üç bölge de milattan sonra 1919'un Ocak ayında İngiliz birliklerine teslim edildi. Aynı süreçte Rusya'da Bolşevik ihtilali patlak verdi. Yeni Sovyet yönetimi savaştan çekildi. Osmanlı'nın Kafkasya'da geçici olarak kazandığı toprakları da iade etmek zorunda kaldığı bu süreç, imparatorluğun elinde kalan son cephe umutlarını da söndürdü. Ama asıl şok henüz gelmemişti. Milattan sonra 1918 yılının 12 Kasım günü, yani Mondros'tan sadece bir gün sonra Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'ya bağlı askeri birlikler, Osmanlı'nın kalbi olan Konstantinopolis'e girdi. Payitaht işgal altındaydı. Saray sustu. Ordu dağıldı. Halk şaşkın, bürokrasi sessizdi. Ama bu işgal beklenmeyen bir şeyi tetikledi. Direnişi. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk Ulusal Hareketi tam da bu işgalin gölgesinde doğdu. Milattan sonra 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, Anadolu'da halkı örgütlemeye başladı. Artık sahnede yeni bir güç vardı. Bu, merkezi İstanbul'da olmayan, sultana değil, millete yaslanan bir hareketti. Ve Kurtuluş Savaşı başladı. Doğuda Ermenistan'a, batıda Yunanistan'a, güneyde ise Fransa'ya karşı zorlu bir mücadele yürütüldü. Bu savaş sadece cephelerde değil, aynı zamanda diplomasi masalarında da verildi. Anadolu halkı yokluklar içinde emperyalizme karşı bir bağımsızlık savaşı veriyordu. Milattan sonra 1922 yılının 11 Ekim günü bu mücadele zaferle sonuçlandı. Türk Ulusal Hareketi başarıya ulaşmıştı. Artık bir çağ kapanıyordu. Osmanlı saltanatı 1 Kasım 1922 tarihinde resmen kaldırıldı. Son sultan 6. Mehmet Vahdettin, 17 Kasım günü bir İngiliz zırhlısına binerek ülkeyi terk etti. Bundan sonra artık imparatorluğun değil, bir cumhuriyetin tarihi yazılacaktı. Türkiye, Cumhuriyeti ilan edildi ve Konstantinopolis, bu şehir, milattan sonra 1930'da resmen İstanbul adını aldı. Yeni bir devlet, yeni bir başkent, yeni bir tarih sahneye çıkmıştı. Osmanlı İmparatorluğu 700 yılı aşan tarihinde 3 kıtaya hükmetmişti. Bugün bu toprakların üzerinde 39 ayrı ülke bulunuyor. Ancak bu imparatorluk, 1. Dünya Savaşı sonunda tarihten silinen yalnızca Osmanlı değildi. Aynı savaşta Alman, Avusturya Macaristan ve Rus imparatorlukları da çöktü. 4 büyük imparatorluk bir çağla birlikte yok oldu. Bu uzun ve karmaşık hikaye bize yalnızca bir imparatorluğun yükselişini ve çöküşünü anlatmıyor. Aynı zamanda hayallerin nasıl bir toplumu şekillendirebildiğini, direnişin neye mal olabileceğini ve değişimin ne kadar kaçınılmaz olduğunu da hatırlatıyor. Bir rüyayla başlayan, kendine Roma İmparatoru unvanını layık gören bir devletin, yüzyıllar sonra kendi küllerinden yepyeni bir ulus devletin doğuşuna zemin hazırlaması. Bu size de düşünmeye değer gelmiyor mu? Peki sizin gözünüzde Osmanlı İmparatorluğu'nun en çarpıcı yanı neydi? En çok hangi dönem ya da olay sizi etkiledi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Eğer bu anlatı sizi etkilediyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bu sayede bu büyük hikayeyi daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Yeni bir yolculukta, bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere.